Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir günde neler yiyorum, nelere dikkat ediyorum, neleri yemiyorum bunları paylaşmak istedim. Çünkü hayatım boyunca hep kilom sabit kaldı. Hiç kilo almadım ya da hiç çok zayıflamadım. 27 yaşına girdim. Yani gireceğim bu ayın sonunda. 27 yıllık hayatım boyunca, yani 27 yıllık demeyeyim canım, şimdi gelişim dönemi falan vardı. Orada insan tabii ki de aynı kalmıyor, kilosu yükseliyor. Ama genel manada yıllardır sabittir kilo. Neler yapıyorum, ne yiyorum, bir günde nasıl besleniyorum, bunu paylaşmak istedim. Tabii ki sabahları ilk önce çay içmem. Çaycı insan değilim. Bazen canım çekiyor. Böyle aile ortamında, arkadaş ortamında ya da dışarıda serpme kahvaltı yapmıyor muyum? Yapıyorum. O zaman çay içiyorum. Ama genel manada ben kahveci bir insanım. Sabah uyandığımda ilk işim kahve içmek. Şekersiz, sütsüz. Yani filtre olur, kapsül olur, fark etmez. Sanki kahve içtiğimde o uyku sersemliği, işte mayhoşluğum gidiyor gibi geliyor bana. Belki de psikolojiktir, bilmiyorum. Herhangi bir bilimsel açıklamasını duymadım. Şimdi bugün genelde yaz aylarında kahvaltım çok hafif yapmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten hava sıcak. Çok su tüketen bir insan da değilim. Yani sıvı tüketen bir insan değilim. Hani böyle çay içerim, kahve içerim, hep bardağımda yarım kalır. Şey değil, triplerim değil. Ya yapım böyle, içemiyorum, bitmiyor. Sabahları böyle hafif dondurulmuş meyvelerle smoothie tarzında, üzerine böyle işte granolalar. Granola sağlıklı değil deniliyor. İşte çok fazla koruyucu madde, şeker içerdiği söyleniyor. Muhtemelen doğru, çünkü tatlılar. Ama dediğim gibi ben böyle %100 her şeyden kaçınarak besleniyorum diyemem. Dengeliyorum. Yani bugün fast food yedim, atıyorum hamburger menü yedim. Akşamına yemek yemiyorum ya da sabah çok hafif geçiştiriyorum. Canımın istediği her şeyi yiyorum, kendimi kısıtlamıyorum. Çünkü bence eğer canın istediği şeyleri yemezsen bunlar ileriye dönük zamanlarda size yeme atakları olarak geri dönüyor. Bir tane bu da smoothie makinem var. Şöyle çileğim var. Carrefour'dan almıştım. Burada da Carrefour var. Ama sonunda sağ yok. Carrefour. Carrefour'sa değil. Carrefour. Çilekten çok koymuyorum. Bitiremiyorum. O yüzden şöyle birazcık frambuaz koyuyorum. Frambuaz. Bu da Carrefour'dan. Kırmızı meyvelerin karışık hali var. Bunun içinde de frambuaz var. Ama frambuazı ayrıca sevdiğim için buradaki yaban mersini çok fazla protein içeriyor. Bu yüzden genelde ya çiğ halini ya da böyle donmuş halini tüketmeye çalışıyorum. Çünkü az yemek yiyen bir insanım. Yapım böyle. Bir şekilde protein almam gerekiyor ki gün içinde vücudum açlık hissedip beni yeme ataklarına sürüklemesin. Protein almazsanız etten veya böyle yüksek proteinli sebzelerden ya da protein tozlarını önermiyorum. Hatta bu bahsettiğim yeme biçiminden hiçbir şeyi önermiyorum. Bir günde yediklerimden de hiçbir şeyi önermiyorum. Sadece bana iyi gelen ve benim beslenme rutinimi paylaşıyorum. Hani hep diyorlar, nasıl böyle fit kalıyorsun? Hep kilon aynı, nasıl kilo almıyorsun? Şimdi evlendim mesela, 1 yıl oldu, 1 yılı geçti hatta. İşte evlenmeden önce diyorlardı, işte çok zayıfsın, nasıl böyle kalıyorsun? Fit, zayıf değilim aslında, fitim. Zayıflıkla fitlik farklı şeyler. Kilom şu anda, boyum 1.74, 1.75 değişiyor. Yani ben 1.75 diyebiliyorum. 1.74 çıkıyor. Kimlikte 1.75 yazıyor falan. Bu arada kimlikte dediğim Türk kimliğinde boy yazmıyor. Bulgar kimliğimde yazıyor boy. Türk kimlikte hani boyu yazan var mı? Yok. O yüzden sonra demeyin nasıl kimlikte boy yazıyor diye. Kilomda 56.8, 56.9. Açık karnına 56.5 falan yani.
Evlendim, kilo alırsın dediler. Evlilik insana yarıyor dediler. Evlendim, benim zihniyetim hala değişmedi. Bence her şey kafada bitiyor insanın, beyninde bitiyor. Evlendim diye asla salmadım kendimi. Hatta bence evlenmeden önceki halimden çok 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 kat daha iyi oldum. Hem psikolojik hem bedenen hem hobilerim olarak hem de karakterimdeki olgunlaşma olarak çok çok farklı evrelere evrildiğimi düşünüyorum. Bu meyvelerden de koyalım. Çok konuşuyorum ben ya. Geldim. Şimdi kahvemden gene bir yudum alayım. Kameranın açısı bir tık oynamış olabilir. Çünkü şu anda kameram tam buzdolabının önünde. Buzluğu açarken oynatmak zorunda kaldım. Kapağı açılmıyordu. Şimdi bununla buzlu meyvelerimi koydum. Şöyle süt var gene Carrefour'dan. Süt de tüketmiyorum. Laktozlusu, laktozsuzu tüketmemeye çalışıyorum. Süt bence insanda şişkinlik yapıyor, göbek çevresinde yağlanma yapıyor. Ama işte dediğim gibi dengeliyorum yani. Bunu içiyorsam beyaz ekmek asla yemiyorum mesela. Asla demeyeyim şimdi gidip yerim bir de. Yememeye dikkat ediyorum. Hani dışarıdayım mesela beyaz ekmekli bir şey yeniyor. Ortam içinde ay ben bunu yemem şunu yapmam demiyorum. Öyle şeylerim yok. Ama genelde ekmek tüketmiyorum. Çünkü bu gluten içermeyen ekmeklerde bile gluten taklitçileri olduğu için çavdar ekmekleri bile belli bir kaloriye sahip olduğu için ekmek tüketmiyorum. Onun yerine akşam yaptığım yemeğin sulu yemek mesela biraz fazla tüketiyorum. Pirinç de tüketmemeye çalışıyorum. Neyse bunlardan sonra bahsedeceğiz. Şimdi kahvaltımıza geçelim. Tabii ki yani bunlar meyve ve süt. Üzerine biraz granola. Bunun içine şey gerekiyor bence hani birazcık protein. Proteini de nasıl sağlayacağım? Protein tozundan sağlıyorum. Eğer bunu yapmazsam hemen bir saate acıkırım. Çünkü granola da tatlı. Böyle bir şey istemiyorum. Acıkmak istemiyorum. Hemen bir protein tozum var. Decathlon'dan almıştım. Whey protein. Tadını değiştirdiği söyleniyor. Biraz acımsılık katıyor gibi geliyor bana. Ben yerim. Protein çok önemli. Gün içinde az karbonhidrat, işte az şeker, az böyle süt ürünleri, peynir falan. Ama bol protein beslenirseniz acıkmazsınız. Hop. Şimdi bunun içine bir tane muz alayım dolaptan. Şimdi şöyle bir tane muz aldım. Bunun yarısını içine koyuyorum. Yarısını da üstüne koyuyorum. Üzerine çok bırakmayacağım. Bitiremiyorum. Şu tarafta perde kapalı. Aslında birazcık karanlık duruyor. Şu perdeyi bir açıp geleyim. Yarım muzu da direkt içine atıyorum. Salonun perdelerini açtım. Burada büyük bir cam var ama Belçika'da yaşıyoruz. Hava hep kapalı, hep depresif. O yüzden perdeleri açtım. Şimdi bunu yaptım. Ne koyacaktım? Başka bir şey koymuyorum. Normalde içine yulaf koyuyorum. Birazcık karbonhidrata da ihtiyacımız var. Çok fazla değil. Temiz karbonhidratlara ihtiyacımız var. Ekmek değil. Pirinç çok az bence tüketilmeli. Pirinç çünkü gluten içeriyor. Karında şişlik yapar. Yulaf da fazlası çok kalorili. 2 yemek kaşığı kadar bir öğün için yeterli oluyor. Lapası için de bence 2 yemek kaşığı. Daha fazlası kalorili yani. Onun yerine git ekmek ye. Aynı mantık bence. Şimdi bunu bızlatacağım. Bunun şeyi bu kadar. Kapağını kapatayım. Şunu çıkarayım. Smoothie makinesine yaptım meyveleri. Fakat birazcık kıvamı sıvı oldu. Şöyle. Normalde birazcık daha dondurmanın hafif erimiş halinde olması gerekiyor. Ama normalde bu muz dondurulmuş şekilde atılsa daha kıvamlı yapar. Ben her seferinde unutuyorum buzluğa muz koymayı. Ama sorun değil benim için. Ben böyle seviyorum. Keşke birazcık böyle bowl tarzında bir kasem olsa. Almayı unutuyorum hep. İnşallah alacağım şöyle ahşap Hindistan cevizi kabuğu gibi çok güzel bowl kaseleri var. Olsun. Bu da işimizi görüyor sonuçta. Şöyle bir kaseye koydum. Şimdi bunun üstüne ne yapacağım? Bunun üstüne şu muzu her sabah fix kesinlikle bu kahvaltı yapıyorum diyemem. Ama %70, %80
bu kahvaltı yapıyorum. Çünkü Belçika'da kahvaltı kültürü yok. Brunch kültürü var. Brunch'ta da genelde kruvasan, işte böyle kruvasan türevi hamur işleri yiyorlar. Bunlar çok ağır geliyor bana. Ya da böyle uzun sandviç, baget ekmekleri. İşte onların değişik sosları var kahvaltılık. Genelde balık ürünlü kahvaltılıklar. Benlik değil, çok ağır geliyor. Bence sabah sabah ekmek falan yemek. Hiç yemiyor değilim. Tekrar söylüyorum. Bu konuda ben de içlenmek istemiyorum. Bu benim fix kahvaltım diyemem. Türkiye'ye gidiyorum, ailemle kahvaltı yapıyorum. Geri geliyor kızartmalar yiyorum. İşte hamur işleri yiyorum. Yemiyor değilim. Üzerine ne ekliyorum? Granola ekliyorum. Kırmızı meyve, kurutulmuş kırmızı meyveli. Kellogg's diye okunuyor diye biliyorum. Kellogg's'un doğru okunmuyor da olabilir, tam emin değilim. Onun granolası. Ondan koyacağım. Bu şekerli. Bence de sağlıklı değil. Ama %100 sağlıklı olamayız hiçbir zaman. Bu da markasını bilmiyorum. İlk defa gördüm, aldım. Proteinli oluşu beni cezbetti. Ve peanut butter, yer fıstığı. Yer fıstıklı. Çok güzel kokuyor. Yer fıstıklı yulaf taneleri. Bu daha sağlıklı gibi duruyor. Üzerine başka bir şey atmıyorum. Bu şekilde yiyorum genelde sabah kahvaltımı. Şimdi kahvem ve bunu televizyonda, dizi, YouTube'dan takip ettiğim influencerlar var. Onları izlerken yiyorum, içiyorum. Tatlı bağımlılığımı bırakamıyorum. Keşke bıraksam. Belki daha farklı bir görüntüye sahip olurum. Tatlı çok fazla ödem yapıyor. Göbek yağlandırıyor. Onu da inşallah bir gün halledeceğiz ama bu kadar da sağlıklı beslenmeyelim, değil mi? Yeteri kadar yeter. Bu benim fikstürümdendi. Temiz beslenmeye çalışıyoruz. Bu demek değil ki hayatımda diyet yapıyorum, hep diyetle besleniyorum. Hayır. Paketli gıdalar aslında hayatta normal karşılanıyor. Ama biz insanoğlu var olduğu sürece hep sebzelerle, işte topraktan ürettikleriyle beslenmiş. Şu an günümüz o kadar fazla paketli gıda ve fast food'a yaşam tarzı belirlemiş ki topraktan geleni yemek diyet olarak algılanıyor ya da bu şekilde sağlıklı tabaklar diyet olarak algılanıyor. Hayır, bu tamamen temiz içerikli, temiz beslenmeye yönelik bir tabak. Ben bunu yiyeyim daha fazla konuşmadan. Kahvemi içeyim, bir şeyler izleyeyim. Ondan sonra muhtemelen tatlı yerim ben, çünkü yemekten sonra genelde hemen tatlı yerim. Kan şekerim mi düşüyor, yükseliyor, ne oluyorsa bilmiyorum. Sonraki öğünümde ya da ara öğünümde görüşmek üzere. Ben bir yiyeyim. Hadi bana afiyet olsun. Görüşürüz. Geldim. Kahvaltımı yaptım. Arkada kuzey güney var. Birazcık kısabilir miyiz? Birazcık günlük yapmam gereken ev işleri vardı. Çamaşırları katladım. Biraz etrafı topladım. Evi süpürmem gerekiyor. Onu da yapacağım. Ama onun öncesinde öğlen yemeği için bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Pilav yapacağım. Eşimin önerisiyle. Dedi ki bugün dedi öğlen dedi neden dedi böyle bir hazır tavuk, pişmiş hazır tavuk almıyoruz dedi. Ben dedim ki olur, güzel olur. Geçen Carrefour'a gittiğimizde hazır yemek bölümünde çok güzel böyle tavuk çevirme yapıldığını gördük. Böyle bütün tavuğu. Dışı çok güzel kızarmıştı falan. Bugün de dedik ki ben pilav yapayım şimdi. Eşim kahve içiyor. Ondan sonra gidip tavuğu alacak. Pilavda... kahveyi verdim. Kahve yaptım, oraya bıraktım. Afiyet olsun. Evet, tavuğu alıp gelecek. Ben de orada dedim ki pilav önceden yapayım. Çünkü pilav demlendiğinde güzel oluyor. Böyle sıvı yağ olarak hep zeytinyağı kullanmaya çalışıyorum yemeklerimde. Artık ayçiçek yağını çıkarttım. Zaten kızartma yemediğimi söylemiştim. Hiç yemiyorum, bu benim prensibim demiyorum. Varsa eğer bir yere misafirliğe gittiysem ya da dışarıda bir etkinlik, serpme kahvaltı gibi bir etkinlik yapıyorsam yerim. Ayırt etmem. Ama genelde evde zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı biraz koyuyorum ve tereyağı kullanıyorum. Zeytinyağı koyalım. Çok koymuyorum ben. Birazcık da tereyağı. Hemen şu kadar da yağ kullanacağım. Şimdi altını açacağım. Normalde ben arpa şehriyeli pilavı daha çok seviyorum. Burası
ana baba günü. Buraya bir ara girişeceğim. Arpa şehriyeli daha çok seviyorum ama eşim tel şehriye seviyor. Nedeni de ne biliyor musunuz? Yani şunu şöyle alayım yanmasın. Bir tane Reels mi Instagram'da bir şey izlemiş eşim. İşte bir tane şef, adını vermeyeyim, arpa şehriye ile yapılan pilavlar acemi pilavı mı ne pilavı deniyormuş. Pilav bilmeyen insanların yaptığı pilav çeşidiymiş. Asıl pilav tel şehriye ile olurmuş herhalde, değil mi? Bunu duymuş, o günden beri pilavları hep tel şehriyeli yapıyor. Ben de arpa şehriyeyi çok seviyorum. O yüzden bugün arpa şehriyeli yapacağım. Az önce tel şehriyeye dönüyorduk. Şimdi arpaya mı? Dönmüyorum. Onu hangi şey söyledi bilmiyorum. Şefliğine saygım var ama bence arpa şehriyeli de çok güzel oluyor pilav. Ben bugün arpa şehriyeyle yapanları destekliyorum ve böyle yapacağım pilavımı. Pilav çeşidi olarak da, türü olarak da basmati aldık. Dedik hani sağlıklı, glisemik indeksi düşük. Bu daha sağlıklı dedik ama bu da böyle çok garip oluyor. Bunun farklı bir yapılış tarzı var. Hani suda demleme mi denir? Demlenme şeklinde oluyor. Ama ben bunu Türk usulü yapacağım. Kavuracağım. Öyle su ekleyeceğim. Bir de pilava sıcak mı soğuk mu su eklenir? Bu çok bence tartışılan bir konu. Soğuk eklersen tadı kaçıyor deniyor. Sıcak eklemen gerekiyor deniliyor. Bir tane şeften de duydum, işte yemeklere soğuk su eklenmesi gerekiyor. Kızardı. Birazcık arpa şehriye ile kavuracağım. Eskiden ölçülü yapardım pilavı. Artık ölçülü yapmıyorum. Bu da biraz fazla oldu sanki. Bakalım bir tekrar. Arada çekiyorum ocaktan çünkü yetiştiremiyorum. Hem konuşup hem yapmak çok zor geldi. Bir de bir salata yaparız. Salata çok güzel olur değil mi aşkım? Pilav, döndürme tavuk mu? Kızarmış tavuk, döndürme tavuk değil. Kızarmış tavuk. Bir de içecek mi içsek yani? Sağlıklı besleniyorum deyip yanına bir de böyle bir kola patlatmamız yok mu? Yaktım ya. 9'da yapıyorsun çünkü. Pirinç tanesini alırken buraya tavayı koymuşum, tencereyi koymuşum. Çok sıcakmış, elim yandı. Basmati kavrulmaz deniliyor. Lütfen eğer videoda izleyen biri olursa lütfen benim için şey demesin. Ya bu da hiçbir şey bilmiyor, elinden de hiçbir şey gelmiyor demesin ne olur. Ben mutfakta kendimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama yorum katmayı da çok seviyorum. O yüzden beni linçleme izleyen kameranın arkasındaki kişi lütfen. Tuz atacağım. Bulyon çok sağlıksız. Bulyon atmamayı düşünüyorum ama eşim benim bulyonunu seviyor gibi. Seviyor yani. Atıyor genelde. O da yemek yapar. Mükemmel sağlıklı tabii ki beslenemeyiz. Tavuk. Hep tavuk dediğimde aklıma o hastaneye götürülen tavuk geliyor aklıma. Ya et attım. Ne alaka, ben et atıyorum sürekli. Tavuk atılır ya pilava. Ne alaka? Mutfakta hala çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Koyuyorum. Pilavımı yaptım, kapağını kapattım, kısığa aldım. O birazcık pişsin. Ben o ara bulaşıklarımı yıkayayım. Yaparkenki bölüme geçelim. Haydi. Şimdi salata malzemelerini dolaptan çıkardım. Ben şimdi hemen doğrayayım. Limon bulamadım. Nar ekşisi vardır. Nar ekşisiyle de geçen gün kuru dolma yaptım. Tamamını ona kullandım. Bunu karıştırayım. Atıyorum, salatam hazır. Şimdi eşimi bekliyorum. Gelsin ve yemeğe oturalım. Bir tık acıktım. Çok değil ama tavuk canı çok çektiği için eşimin hani öğlen yemeği yiyelim dedik. Yoksa ben dondurma yemek istiyordum. Dolapta dondurma var. Belki yemekten sonra tekrar bir kahveyle dondurma yaparım. O zaman şimdi buradan yemeğe geçelim. Şimdi tavuğumuz geldi. Salatayı zaten birlikte yapmıştık. Jalapeno turşumuz var. Ayran koyduk. Pirinç pilavı. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Daha sonra kahve dondurma için geleceğim.
Dondurmamı aldım, geldim. Biraz dizi izliyorum. Kuzey Güney. Biraz dondurma yiyeyim. Kahve içeyim. Kahvem de burada. Bunu ilk defa deniyorum. İlk defa gördüm daha doğrusu. Ama Dubai çikolatasına benzetmişler tadını. Ben beğeniyorum. Beğendim yani. Ama dondurma ilk buzluktan çıktığında böyle tam yenecek gibi olmuyor. Ben öyle sevmiyorum. Birazcık böyle hafif bir 5 dakika dışarıda durduğunda kıvamı çok güzel oluyor. 100 gramında 300 kalori varmış. Bu kaç gram? 311 gram. Bayağı kalorili yani. Ama hepsini bir anda yemiyorum bunun. Dün mesela şu kadar yemişim. Gene hemen hemen o kadar yer bırakırım. Akşam öğünümüzü yapacağız şimdi. Günün son öğünü benim için. Taze fasulye ve pilav. Öğlen tavukla birlikte yediğimiz pilavdan kalan pilav var. O yüzden yanına en iyi taze fasulye gider diye düşündüm. Önce bir tane kuru soğan doğrayacağım. Gözlerim yandı. Ağlayacağım. Neyse, şimdi tencereye zeytinyağı koyacağım. Gözlerimi açabilirsem. Ocağın altını açıyorum. Yine yüksek dereceye açtım. Sorun değil, başındayım zaten. Kızmadan soğanları atacağım. Ben buzluğa stok yapmayı çok seviyorum. Yani bulduğum her şeyi buzluğa hazırlayıp koymak bana çok pratik geliyor, çok düzenli hissettiriyor. Taze fasulyeyi de ben bir kere denemek için Corrite marketinden almıştım. Bakayım hani kart mı, işte kılçıklı mı, nasıl yani, kötü mü diye. Çok beğendik. O yüzden dedim ki gideyim 3-4 paket alayım. Kenarlarındaki kılçıkları temizleyeyim, bir de ortadan ikiye bölüp şöyle paketleyip direkt hiçbir şey yapmadan çiğden buzluğa attım. Şimdi temizlenmiş, yıkanmış taze fasulyeyi buraya atacağım birazdan ama. Bir diş sarımsak atıyorum. Sarımsaklarımı da şöyle yapıyorum, hemen göstereyim. Sarımsaklarımı da şu şekilde yine böyle kilitli poşetlerde buzlukta saklıyorum. Çünkü sarımsak küfleniyor, bozuluyor. Uzun süre durduğunda küfleniyor, bozuluyor. Ben hoşlanmıyorum. Hiçbir şeyin ziyan olmasını istemiyorum. O yüzden böyle toplu sarımsak alıyorum. Tek tek ayıklıyorum o dış kabuğundan. Daha sonra böyle poşetleyip buzluğa atıyorum. Kullanacağımda bir tane çıkarıyorum. Yani yaklaşık 1 dakika içinde doğranacak kıvama geliyor. Yumuşuyor hemen. O yüzden içinden bir tane alıyorum şimdi. Soğanlar kavrulurken birazcık şeker serpmeyi çok seviyorum. Soğanın biraz acılığını alıyor ve yemeği tatlandırdığını düşünüyorum. O yüzden birazcık şeker serpeceğim. Zeytinyağlı yemeklerde şeker kullanılıyor diye biliyorum yani. Öyle izlemiştim YouTube videolarında. Şimdi bu kavruldu. Bir tane şeften öğrenmiştim, yani daha doğrusu Instagram'da Reels'ına denk geldim. Sarımsak soğanla kavrulduğunda ölüyormuş, yani tam lezzetini veremiyormuş. Bu yüzden yemek pişerken işte içine rendesini mi doğrayacak mısınız, hani nasıl bir biçimde istiyorsanız o şekilde suyunu atmak daha mantıklıymış. Daha çok lezzetini veriyormuş. Ben öyle yapıyorum onu duyduğumdan beri. Şimdi direkt buzlu bir şekilde atacağım. Önceden çıkarmıyorum çünkü eğer çiğ ve donmuş olduğu için önceden çıkarırsam 1-2 saat öncesinden sulanacak ve çok yumuşayacak. Bozulmuş, garip bir tadı olur. Direkt buzlu şekilde yemeğin içine atıyorum. Formunu bozmasın diye, yani formunu korusun diye. Hepsini kullanmadım çünkü kalan yemek ertesi gün yeniyor, evet, ama ilk yapıldığı kadar tazeliğini korumuyor bence. Her gün yeniden yemek daha mantıklı geliyor bana. Şimdi bunu tekrar ocağa alıyorum. Karıştırıyorum. Birazcık buzu çözülmesi için. Zeytinyağlı taze fasulye olduğu için salça katmıyorum.
Şimdi bu kalanını buzluğa koyacağım. Şimdi bu biraz buzu çözülsün. Birazcık kendini salsın. Hafif karamelize olsun. Karamelize denmez de hafif soğanlı bütünleşsin. O arada şunu göstereyim. Ben domates böyle alıyorum. Yani normalde tane domates alıyoruz salatalar için. Ama yemekler için şu şekilde doğranmış konserve domates alıyoruz. Bunun tanesi 80 cent gibi bir şey. 80 ya da 89 cent olması gerekiyor. Normal domates alırsak onu kabuğunu soy, doğra falan 2 tane en az bir yemeğe gidiyor. Bunun içinde de maksimum 3-4 tane vardır diye düşünüyorum. Bunu kullanmak hem maliyet açısından daha uyguna geliyor hem de daha pratik. Açıyorum, yarısına kadar kullanacaksam kullanıyorum, kalanını dolaba koyuyorum. Başka bir yemekte tekrar kullanıyorum. Birazcık böyle soğanla döndürdüm. Hafif de buzunu bıraktı. Tuz atacağım. Bir de şundan atıyorum normalde. Bütün yemeklere kullanıyorum. Makarna soslarına da kullanılıyor. Vegeta dediğimiz ne denir buna? Tüm sebzelerin kurutulmuş halde baharat hali yani. Bunu ben 1 çay kaşığı kadar genelde bütün yemeklere atmaya çalışıyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Bundan da atacağım. Bu domatesin tanelerini size göstereyim. Şu şekilde küp küp doğranmış domates. Yani elle doğramaktan hiçbir farkı yok. Evde uğraşıp kavanoz yapmak daha maliyetli geliyor bundan. O yüzden konserve daha güzel. Elim yandı. Hepsini kullandım. Şimdi bunu böyle bir tur çevireyim. Son olarak sarımsağı ekleyeceğim. Hafif buzu çözüldü. Püre gibi hemen bu sarımsak eziciden geçiyor. Hiç zorlanmıyorum. Direkt geçiyor böyle. Çıkıyor. Buzlu hali bile şu şekilde çıkıyor. Tekrar karıştırıyorum, sarımsak da harmanlansın. Çok böyle lapa lapa olmasını istemediğim için birazcık su koyacağım. Burada çeşme suyu kullanılıyor yemeklere yani. İçiliyor da aslında da biz içmiyoruz. Şöyle birazcık da su. Şöyle gayet sulu, güzel, sağlıklı taze fasulye. Evet, akşam öğünümü de birlikte hazırladık. Yani bu pişecek. Ben o ara bir duşa falan girerim. Akşam yemeğine daha var, acıkmadık. Ama akşam öğünüm bir tabak taze fasulye, yanına bir tabakta, biraz az bir tabaktan pilav olacak. Bu videoyu burada kapatmayı düşünüyorum. Bütün öğünlerimi zaten birlikte yedik. Sizler de izlediniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatımdan bir günü daha sizlerle paylaştım. Bu yüzden çok mutluyum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz.